Selamlar dostlar, ben Mahir. Bir süredir ara verdiğim seriye devam ediyorum. Şimdi Galya ırkını inceleyeceğiz. Galyaları incelemeye hemen diğer kabilelerle olan temel farklarına bakarak başlayalım. İlk bakacağımız husus sur, yani Galya'nın çiti. Galya'nın çiti tam olarak ortalarda gezen bir çit. %63.90'lık sur bonusuna sahip. Tam olarak ortalarda bir değer oluyor. Roma bu konuda birinci sıradaydı %80'le, Cermen en kötü sıradaydı %48'le, Galya %63'te tam ortada bir yerde pozisyon almış oluyor. Sur bonusunun ne olduğunu açmak gerekirse, örneğin bir oyuncu size saldırıya geldi ve savunmada 1000 tane askeriniz mevcut. Eğer çitiniz 20. seviyedeyse ve rakip koçbaşı göndermeyip de çitinizi yıkmadıysa 1000 askeriniz 1690 askermiş gibi hesaba katılıyor. Sur dayanıklılığı konumundaysa 2 kat sur dayanıklılığına sahip. Boyundaki en zayıf sur 1 kat dayanıklılıkla Roma suruydu. En dayanıklı sursa 5 kat dayanıklı Cermen suruydu. Galya yine orta derecede bir sur dayanıklılığına sahip diyebiliriz. Ama tabii bir Cermen kadar sağlam suru yok. Sur dayanıklılığını da özetlemek gerekirse, örneğin Roma'nın 20. seviye surunu yıkmak için 35 tane 20. seviye koçbaşı yeterli oluyor. Galya'nın surunu yıkmak için 70 tane koçbaşı yeterli oluyor. Tabi buradaki söylediğim değerler içerisinde içeride savunma olmaması durumunda bu değerler. İçeride savunma varsa simülasyonun o kendi algoritmasına göre bir hesaplama sonucu var. Yani sonuç olarak Galya ortalama bir sura sahip diyebiliriz. Hemen devam edelim. Galya'nın surunun savunma puanı 160. Bu çok önemli bir değer değil. Daha önceki videolarda da bahsettiğim gibi 160 puan şuna tekabül ediyor. Galya'nın suru 20. seviyede olduğunda fazladan savunmada 4 tane flanks varmış gibi oluyor. Dediğim gibi bu büyük savaşlar için hiç önemli bir değer değil. Pazarcıya geldiğimizde Galya'nın bir satıcısı 750 kaynak taşıyabiliyor ve 24 birim hızla, saatte 24 birim hızla hareket ediyor. Oyundaki en hızlı pazarcı Galya'da. Oyundaki en hızlı birimlerin Galya'da olduğu gibi seri bir şekilde pazarcılarınıza kaynak taşıyabiliyorsunuz ortalama bir ölçüde. Ama bu pazarcı durumu ırk seçiminde tabii ki de önemli etkenlerden değil. Kimse pazarcısı bu kadar hızlıymış diye Galya'yı almaz. Reis etkisine gelecek olursak, Galya'nın reisleri Cermen'in reisleri gibi 20 ile 25 puan arasında vatan sevgisi düşürüyor. Normal seviyede reis etkisine sahipler. Özel binasına gelecek olursak, Galya'nın özel binası tuzakçı. Özellikle oyunun başında çok ciddi derecede iş yapan bir birim. Örneğin oyunun başında kahramanla özellikle Cermenlerin köyleri yoklanır. Tokmak kesmek maksadıyla. Ama kimse Galyalı bir oyuncuya tek başına kahramanını gönderemez. Neden? Tuzakçısını kurmuşsa sizin tek başına gönderdiğiniz kahraman o tuzakçıya esir düşecektir. Oyunun başlarında Galyalılara çok ciddi derecede avantaj sağlıyor. Ekstralarına gelecek olursak, sığınak kapasitelerinde 1,5 katlık fazladan bir kaynak koruma kapasiteleri var. Bu da yine oyun başı için özellikle çok büyük etken. Hem oyunun en iyi savunma ırklarından bir tanesine gideceksiniz. Hem içeride tuzakçı olma ihtimali çok yüksek. Hem de sığınak kapasitesi yüzünden içeriden kaynak alamama gibi bir durumunuz çok yüksek. Yani oyunun başında bu sebeplerden ötürü Galyalı birine saldırmak, bırakın zorluğu, tamamen gereksiz bir duruma da dönüşmüş oluyor. Yani gidip kaynak alamayacaksanız, boşuna fazladan asker kaybedecekseniz, köyü de yıkamayacağınıza göre elinizde henüz mancınıklar yok. Galyalı birine saldırmak tamamen amaçsız bir şeye dönüşmüş oluyor. Tabii bu dediklerimi yapan bir Galyalı oyuncusu için. O yüzden oyun başı için harika bir kabile Galya. Her kabilenin kahramanının kendine özel bir özelliği olduğu gibi Galya'da da bu özellik var. Kahraman atlıyken haritada +5 hızla hareket etmiş oluyor. Bu da vurgunlar için, ani baskınlar için harika bir özellik. İlk girişteki farklılıklarımız bunlar. Buradan bir genel özetleme yapmam gerekirse, suru ortalama bir süre sahip. Oyun başındaki tuzakçı binası sayesinde, sur kapasitesinin yüksek olması sayesinde, ilk ürettiği askerin savunma birimi olması ve ucuz olması sayesinde ve çok hızlı çıkıyor olması sayesinde oyun başında saldırılması tercih edilmeyen hesaplara dönüşüyor Galyalılar. Oyun başında bu konuda gerçekten kafaları rahat olmuş oluyor. Tabi ilerleyen aşamalarda da bunu sürdürebiliyorlar elbette. Ön plana çıkan özellikleri bu şekilde diyebiliriz. Şimdi Galya'yı savunma yönünden ele almak istiyorum. Onu da bu kendi hazırlamış olduğum tablo üzerinden yapacağım. Hemen size tabloyu özetleyeyim. 1x server için bir ay süre içerisinde miğfer birlik bonusu etkileri olmadan kışla ve ahır 20. seviyedeyken, asker zırhları 20. seviyedeyken üretilen asker miktarı baz alınaraktan ben bu tabloyu oluşturdum. Bir ay içerisinde bu şartlar altında
18.514 flanks üretebiliyor Galya ve bu askeri üretmek için gerekli olan kaynak saatlik 8.099. Çok ucuz bir gereksinim diyebilirim. Ve bu üretilen savunmanın yaya savunma puanı 970.000, atlı savunma puanı 1.183.000. Bakılacak olursa dengeli bir savunma oluşturulmuş oluyor. Toplam savunma puanı ise 2.153.000'e tekabül ediyor. Buradaki benim oluşturmuş olduğum savunma notuysa birim zaman içerisinde üretilen toplam savunma puanına göre oluşturulmuş bir not ve burada Flanks 100 üzerinden 85 notunu almayı başarıyor. Galya'nın atlı savunma askeri Hedoan 72 puan alıyor. Druid yine atlı savunma askeri 65 puan almış oluyor. Göreceğiniz üzere Hedoan'ın 541.000 yaya savunması, 1.284.000 atlı savunma puanı var. Yani Hedoan atlı savunma puanı veren bir asker. Druid'de ise durum tam tersi. 1.087.000 yaya savunma puanı verirken 570.000 atlı savunma puanı veriyor. Yani Druid'de yayaya karşılık savunma puanı vermiş oluyor. Şimdi Galya'nın savunmadaki bu durumuna diğer ırklarla kıyaslayarak bakalım. 3 ırklı serverlar için Flanks yine birinci sırada yer alıyor. 85 savunma notuyla birinci sırada. Ona en yakın rakibi Mızrakçı 83 savunma notuyla. Mızrakçı ile Flanks çok yakın bir savunma puanı üretiyorlar bir ay içerisinde. Tahıl tüketimi bakımındaysa arada sadece 1400 fark oluşuyor. Flanks yani bu konuda çok iyi bir asker. Hem de dengeli bir savunma puanı vermiş oluyor. Mızrakçıya nazaran. Mızrakçı daha çok atlı savunmasına yönelik bir asker. Devam ettiğimizde Hedoan ve Druid'i de hemen 3. ve 4. sıralarda görüyoruz. Cermen'in Paladin'inden daha iyi bir konumda olmuş oluyorlar. 5 ırklı serverlar için baktığımızda Galya'nın pabucu bir miktar dama atılıyor diyebiliriz. Oyuna yeni eklenen Mısır ırkının köle milisi 100 üzerinden 100 savunma notuna ulaşıyor. Bir ay içerisinde toplam 2.530.000 savunma puanı veren ordu üretmiş oluyor. Flanks'ın ise 2.153.000. Mısır savunmasının şöyle bir hatta dezavantajı da var. Bu ordu saatte 36.000 tahıl tüketirken Flanks ordusu saatte 18.500 tahıl tüketiyor. Yani nereden baksanız Mısır'ın köle milisi 2 kat daha fazla tahıl tüketmiş oluyor. Hal böyle olunca yine burada bir düşüncelere girme söz konusu olabilir. Ama tabii Mısır'ın bu alandaki hakimiyeti de yadırganamaz. Ama dediğim gibi tahıl konusu da söz konusu burada. Çünkü savunmayı besleme işi saldırı askerini besleme işi gibi değil. Savunma askeriyle yağma yapılması pek mümkün olmuyor. Yapılsa da çok kısıtlı düzeyde oluyor. Saldırı askeri yağmayla kendisini besleyebilirken savunma askerini beslemek gerekiyor. Beslenen konumunda olması gerekiyor. O sebepten ötürü burada birazcık dengeleri hesap etmek gerekiyor. Galya'nın atlı savunma birimlerine bakacak olursak Hedoan 5, Druid 7. sırada da kendine yer bulmayı başarıyor. Yine burada savunma notu bakımından bakacak olursak yani birim zamanda üretilen savunma puanı bakımından bakacak olursak çok da kötü bir pozisyonda değiller diğer kabilelere göre. Ben bu olayı bir de savunma çifti bakımından bakmak istiyorum. Nedir savunma çifti? Aynı kabile içerisindeki savunma birimlerinin birbirlerinin zayıf yönlerini kapatacak şekilde bir takım oluşturulmasıyla nasıl bir durum ortaya çıkıyor? Buna baktığım bir senaryo benim. Örneğin Flanks'ın atlı savunma puanı yüksek, yaya savunma puanı düşük. Druid'in ise yaya savunma puanı yüksek, atlı savunma puanı düşük ve ben bu ikisini bir savunma çifti oluşturdum. Aynı şekilde Druid ile Hedoan'ı da bir savunma çifti oluşturdum. Druid'in yaya savunması, Hedoan'ın atlı savunması iyi ve bu şekilde birbirlerini dengelemiş oldular. Buradaki sonuçlarda göreceğiniz üzere ve yine aynı şekilde 1x serverda bir ay süre içerisindeki çıkan asker miktarlarına göre bir karşılaştırma yapmış oldum. Flanks Druid savunma çiftinin savunma notu 100 üzerinden 75 oluyor. Druid Hedoan çiftinin savunma notuysa 100 üzerinden 69 puan olmuş oluyor. Tabi burada bir not düşmem lazım. Druid ile Hedoan ikisi de ahırdan basıldığı için iki farklı köyden oluşturulan bir savunma çifti bu. Druid Hedoan çifti ise 3.483.000 savunma puanı oluşturmuş oluyor. Bunu diğer kabilelerle hemen kıyaslayalım. 3 kabileli serverlar için savunma çifti oluşturulması söz konusu olduğunda en iyi kabile yine Galya olarak karşımıza çıkıyor. 100 üzerinden 75 puan alıyor. Kendisine en yakın rakibi ise Mızrak Paladin çifti. Onlarsa 100 üzerinden 71 puan almış oluyor. Aslında burada Cermen'in savunması da hiç yabana atılacak bir savunma değil. Gerçekten harika bir savunma çıkıyor. Saldırı yönüyle lanse edilen Cermenlerden Galya'ya güzel bir kafa tutma diyebiliriz. Gerçekten harika bir sonuç. Ama Galya'nın bu alandaki üstünlüğü de tartışılmaz bir pozisyonda.
5 ırklı serverlar için bakalım. 5 ırklı serverlar için baktığımızda yine birinci sırada köle milis ve reşef ordusuyla Mısır yer alıyor. 100 üzerinden 91 puana sahipler. İkinci sırada Flanks Druid çifti geliyor ve 100 üzerinden 75 puandalar. Yine bu alanda üstünlük Mısır'da ama bu ordunun tükettiği tahıl miktarı çok fazla. Saatlik 53.000 tahıl tüketiyor. Galya ordusuysa saatlik 33.000 tahıl tüketiyor. Yani yine burada tahıl tüketmesi söz konusu olduğunda Galya belki de bir tık öne geçmiş olabilir. Savunma beslemi birazcık sıkıntılı bir durum. Üçüncü sıraya geldiğimizde yine biz burada Mısır'ın ordusunu görüyoruz. Kül bekçisi Reşef ikilisi neredeyse Flanks Druid ile aynı bir savunma düzeyindeler ve bu da yine Mısır'ı her türlü Galya'dan öne geçiren bir özellik olmuş oluyor. Çünkü dilerseniz acil bir durumda köle milise yüklenip hızlı bir savunma hattı kurabilirsiniz. Ama derseniz ki biraz daha az tahıl tüketen bir birimim olsun, kül bekçisine dönerseniz yine Galya'nın Flanks Druid ikilisine denk bir tahıl tüketimine ve onlara denk bir savunma puanı veren ordunuz olmuş olur. Bu bakımdan baktığımızda 5 ırklı senaryolarda savunma oynamak için Mısır gerçekten göz dolduruyor. Galya'nın savunmasını incelemeyi bitirmeden önce burada 4. sırada yer alan Hunların birimleri olan paralı asker nişancı çiftini es geçmek istemiyorum. Burada görmüş olduğunuz paralı asker nişancı çifti bir ay içerisinde 23.790 paralı asker, 7.740 da nişancı askerden oluşmuş olan bir savunma burası. Ve bu ordu aynı zamanda saldırı ordusu. Hal böyle olunca 5 ırklı senaryolarda savunma oynamak için alternatifler çok fazla artmış oluyor. Yani Mısır var ve aynı zamanda saldırı ordusu olarak kullanılabilecek Hunların bu çifti var. Yani pabucu baya bir dama atılmış oluyor. Ama 3 ırklı senaryolar için konuşacak olursak kesinlikle Galya hala en önde. Az önce motivasyon koçumuz sanırım kendisini gösterdi kamerada. Tam dikkat edemedim ama. Şimdi geçelim Galya'nın saldırı birimlerine. 1x server için 1 aylık süre içerisinde miğfer birlik bonusu etkileri olmadan kışta ahır tamirhane 20. seviyede ve asker zırhları 20. seviyedeyken oluşturulmuş tablolar bu şekilde. Galya oynuyorsanız basabileceğiniz 2 farklı ordu söz konusu. Bunlardan ilki Kılıçlı Heduan ordusu, ikincisi Kılıçlı Toytat'ın Şimşeği ordusu. Kılıçlı Heduan ordusu birim zamanda daha fazla saldırı gücüne sahip. Saldırı notu 100 üzerinden 84. Kılıçlı Toytat'ın Şimşeği ordusu 100 üzerinden 80 puana sahip ama daha fazla yağmaya dönük bir ordu. Bir Heduan haritada 13 birim hızıyla hareket ederken Toytat'ın Şimşeği 19 birim hızla hareket edebiliyor. Yağmadaki en büyük avantajı. İkincisi Heduan 65 kaynak taşırken Toytat'ın Şimşeği 75 kaynak taşıyor. Üçüncüsü bir ay içerisinde 6200 adet atlı asker yerine Toytat'ın Şimşeği bastığınızda 7800 atlı askeriniz oluyor ve daha fazla alanı yağmalama şansınız olmuş oluyor. Yani Galya'nın 2 ordusundan bir tanesi saldırı gücüne yönelik, ikincisi yağmaya yönelik bir ordu olmuş oluyor. Ben burada kesinlikle Kılıçlı ve Toytat'ın Şimşeğini öneriyorum. Çünkü Toytat'ın Şimşeği muazzam bir asker. Haritada saatte 19 birim hızla hareket eden bir asker düşünün. Bunu daha iyi açıklayabilmek için hemen haritada gelin bir örnek yapalım. Sizin aranızın 100 birim olduğu bir rakip düşünün ve turnuva yeriniz 20. seviyede olsun. Toytat'ın Şimşekleri bu 100 birimlik mesafeyi 1 saat 53 dakikada kapatabiliyor. 1 saat 53 dakikada. Siz gece 1'de yattınız ve rakip size 1.30'da saldırı gönderdi. 3.30'da saldırı bitmiş oluyor. Siz saldırıyı görmüyorsunuz bile. Bu denli müthiş bir asker Toytat'ın Şimşeği. Bu benzer olayı Cermen için düşünsek, Toyton'u düşünsek, Toyton 4 saatte gidiyor. Toyton'da da bir gece baskını ihtimaliniz var ama 4 saat nerede? 1 saat 53 dakika nerede? Yani bu harika bir süre. Toytat'ın Şimşeği Galya'nın en büyük silahı. Hal böyle olunca Galya oynayıp saldırı oynamak isteyen kişilere ben kesinlikle Kılıçlı ile Toytat'ın Şimşeği çiftini öneriyorum. Eğer diyorsanız ki ben daha fazla saldırı puanı veren, birim zamanda daha fazla saldırı puanı veren orduyu kurmak istiyorum diyorsanız ben size Galya'yı tavsiye etmem. Hemen onu da 3 ırklı serverlar için inceleyelim. Bu şekilde baktığımızda Galya'nın Kılıçlı Heduan ordusu 6. sırada kendisine yer buluyor. 100 üzerinden 84 puanla. Kendisini geçen Roma'nın Lejyoner Sezar ordusu aslında tam bir saldırı ordusu bile değil. Lejyoner bir savunma birimi diyebiliriz daha çok. Roma ırkında Emperyan gibi güçlü bir saldırı askeri varken lejyonerle basılan bir ordu aslında tam olarak bir saldırı ordusu değil, hibrit ordu olmuş oluyor.
hem savunmada da kullanabilirsiniz hem saldırıda da kullanabilirsiniz. Aynı şekilde bu Sezar için de söz konusu. Savunması hiç de kötü değildir Sezar'ın. Saldırısı efsanedir ama savunması da kötü değildir. Yani hibrit bir ordu bile Galya'nın kılıçlı Hedouan ordusunu zaten geçiyor. Tabi burada Hedouan da aslında hibrit bir asker, savunmada kullanılabilir. Ama kılıçlı tam o şekilde bir asker değil mesela. Ve hatta devam edelim. Emperyan İmparator Ordusu hem yağmaya yönelik bir ordu hem de birim zamandaki saldırı gücü bakımından Kılıçlı Hedouan çiftini yine geçiyor. Balta Toyton ordusu artık zaten zirveleri görmeye başlıyor. Tokmak Toyton'a gelelim. 100 puan, 100 üzerinden 100 puan almış oluyor. Bir ay içerisinde 100 saldırı gücüne sahip ordu üretmek mi? 84 saldırı gücüne sahip ordu üretmek mi? Aradaki fark inanılmaz derecede açılıyor. Bir de içecek fabrikasını düşünürsek bu 100 puan 110 puana dönüşmüş oluyor. Bütün bu saydıklarımdan ötürü eğer siz birim zamandaki en fazla saldırı gücünü üretmek istiyorsanız ben size diğer kabileleri oynamanızı tavsiye ederim. Onun haricinde Galya ile saldırı oynamak istiyorsanız kesinlikle Toyota'nın Şimşek'ini öneriyorum. Muazzam bir asker. Gerçekten muazzam bir asker. Oynaması çok keyifli bir asker. İleriki aşamalarda askerin zırhını da geliştirdikten sonra bir tek askerle çevreyi yağmalayabilirsiniz. Turnuva yerin etkisiyle birlikte çok uzaklara kadar yağmaya gidebilirsiniz. Ve çok hızlı, yağmayı kestiğinizde çok hızlı bir şekilde toplanan bir asker var elinizde. 200 birime 3 saatte giden bir asker var elinizde. 200 birime 3 saatte giden bir asker. Yağmayı kesiyorsunuz, 6 saatte bütün atlılarınız köyde size toplanmış oluyor. Böyle bir askerden bahsediyoruz. Bu askerin varlığı varken Galya'da ben kesinlikle bu orduyu öneriyorum. Tabii şunu diyebilirsiniz. Hani ben savunma ağırlıklı oynayacağım. Bu yüzden Galya'yı aldım ve savunma ağırlıklı oynayacağım için aynı zamanda Hedouanları savunmada kullanacağım için Kılıçlı Hedouan ordusu basıyorum. Bu tabii çok mantıklı. Oynanmaz diye bir şey tabii ki söz konusu değil. Ben hususi saldırı oynamak isteyenlere bu şekilde bir tavsiyede bulunmuş olayım. 5 kabileli serverlar için baktığımızda yine Kılıçlı Hedouan ve Kılıçlı Toytat'ın Şimşek'i orduları son sıralarda kendisine yer bulmuş oluyor. Saldırı gücü bakımından, birim zamandaki üretilen saldırı gücü bakımından. Yani sonuç olarak toparlamak gerekirse Galya ırkının saldırısında en önemli avantajı Toytat'ın Şimşek'i, saatte 19 birim hızla hareket eden askeri. Kendisine bu konudaki en yakın askeri birim Hunların Bozkır atlısı. O da saatte 16 birim hızla hareket ediyor. Hiç de yabana atılacak bir hız değil tabii ama bir Toytat'ın Şimşek'i de etmemiş oluyor. Sonuç olarak Galya'yı toparlamak gerekirse 3 kabileli serverlar için konuşmuş olayım. Oyundaki savunma oyununu bilecek en iyi ırk. Hemen ardından Cermenler geliyor bana göre. Buradaki savunma konusundaki en büyük avantajlarından bir tanesi de Druid ve Hedouan gibi atlı askerlerin olması. Biri 13, diğeri 16 birim hızla hareket edebiliyor. Bu savunma yetiştirmek söz konusu olduğunda çok büyük avantaj sağlamış oluyor. Flanks da 7 birim hızla hareket ediyor. Mesela Roma'nın savunma askeri Legioner 6 birim hızda, Praetorian 5 birim hızla hareket ediyor. Flanks 7 birim hızla hareket ediyor. Bu yönden de bir avantajı söz konusu. Savunma için çok ideal bir kabile. Hibrit oynamak için de çok ideal bir kabile. Saldırı ordusuyla Toyota'nın Şimşek'i basılabilir. Savunma oynasanız bile Toyota'nın Şimşek'ini öneriyorum. Saatte 19 birim hızla yağma yapmak harika. Yani sadece Toyota'nın Şimşek'e basabilirsiniz. Yanına da bir miktar mancınık basarsınız. Hatta operasyonlara bile destek verebilirsiniz. Aynı zamanda gece yağmalarına gidebilirsiniz. Yani Galyalar hızla ön plana çıkıyor. Pazarcısı da hızlı, yaya askerleri de hızlı, atlı askerleri zaten muazzam hızlı. Hızla tamamen ön plana çıkan bir ırk. Aynı zamanda savunma bakımından çok iyi pozisyondalar. Saldırı bakımındansa zirveyi oynamazlar ama gayet de eğlencenin içinde olurlar. Hatta şöyle bir tecrübemi aktarabilirim. Bizim Türk serverlarında genelde baktığımızda dağılıma serverın %50'si Cermen, %30'u Roma, %20 civarları da Galya olurdu. Ama bu Avrupa serverlarında oynamaya başladıktan sonra gördüm ki Avrupa serverlarında serverın %50'si Galya, %30'u Roma, %15'i Cermen oluyor. Yani Galya aslında çok fazla tutuluyor Avrupa serverlarında. Bunun sebebi de gayet aslında açık. Çok güzel bir kabile. Muhtemelen sırada bir serverda oynayacak olursam Galya ile oynamayı düşünüyorum. Toyota'nın Şimşek'e tamamen yükleneceğim. Temel farklar bölümünde de son noktayı koymak gerekirse ortalama bir sura sahipler. Hem bonus olaraktan ortalama hem sur dayanıklılığı bakımından ortalama bir durumdalar. Reislemesi zaten normal. Gayet diğer kabilelerle aynı durumda. Durum bu şekilde diyebilirim. Umarım atladığım, unuttuğum, eksik kalan bir nokta olmamıştır. Sürçülisan ettiysem affola. Sağlıcakla kalın efendim.